İtalya'nın bence kalbi domates sosu. Biz biberi pirinçle dolduruyoruz. İtalyanlar neyle dolduruyor peki? Zahmetli bir yemek olan mantının burada türevi var. Biz pirinç pilavı olarak kullanırız. Onlardaysa risotto şeklinde kullanılıyor. Yani bir makarna çeşidi olduğu için yoğurt söz konusu bile olamaz. Hasta olduğumuzda içilen çorbalardan bahsedeceğim. Fabio şey demişti, bunların tam tersi olması gerekmiyor mu? Merhaba, kanalıma hoş geldin. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak ben İpek. Uzun zamandır İtalya'da yaşıyorum ve İtalya ile Türkiye arasındaki kültür farklarından bahsettiğim güzel bir playlist oluşturdum. Bugün bu playlistte başka bir video daha ekliyoruz. Peki neyle ilgili mi? İtalyan mutfağı ve Türk mutfağı arasındaki farklar. Bu kadar uzun zaman sonra aslında farkları yavaş yavaş unutmaya başladığım için spontan bir şekilde sayamayacağımı fark ettim. Şöyle ufak bir liste yaptım ama eğer aklıma gelirse videoda bir şeyler daha ekleriz diye düşünüyorum. Hadi birincisiyle başlayalım. İlk olarak soğan ve sarımsak kullanımından bahsetmek istiyorum. Bu ikisi İtalyan mutfağında kullanılıyor. Evet, ama kullanma şekilleri gerçekten biz Türklere göre bayağı bir farklı. Biz mesela hemen hemen her yemeğe illa bir soğan ekleriz, sarımsak ekleriz. Böyle bol soğanlı, bol sarımsaklı yemekleri çok severiz. İtalyanlardaysa biraz miktarları daha azaltarak her yemeğe girmeyecek şekilde kullanıyorlar ve genelde eğer bir yemeğe giriyorsa da şu şekilde oluyor. Tavaya önce zeytinyağını koyup sonra mesela sarımsağı koyduktan sonra ve sarımsağı ezmeden kesip koyuyorlar. Daha sonrasında o sarımsağı oradan alıp atıyorlar. Sadece o kokusunu versin, böyle aromasını versin. Soğan kullanımında da bunu yaptıklarını gördüm. Zeytinyağını süzüyorlar mesela. Önce soğan ve zeytinyağı pişirilip sonra oradan zeytinyağı süzülerek yemeğin içerisinde kullanılıyor. Biraz değişik bir kullanım olduğunu düşünüyorum. Eğer merak ediyorsanız yani İtalyan-Türk çift olarak bizim mutfakta işler nasıl ilerliyor diye Fabio çok alıştı sarımsağa da soğana da. O yüzden ben bol bol bütün yemeklerin içerisinde açıkçası kullanıyorum. İkinci madde olarak buraya çok güzel bir şey yazmışım. İtalya'nın bence kalbi domates sosu ve Türkiye'nin kalbi, Türk yemeklerinin kalbi olarak da salça diyebiliriz. Aslında iki ülkede yani domatesi çok etkin kullanıyor. Ama kullanma şekillerimiz gerçekten çok farklı. Salça burada concentrate di pomodoro diye satılıyor ve küçük tüplerde satılıyor. Ama hani böyle çok fazla kullanılmadığı için büyük kavanozlarda 5 kiloluk falan göremiyorsunuz. Ve pek fazla alanda açıkçası hani görmedim. Ama domates sosu çok aşırı kullanılıyor. Hemen hemen her yemekte kullanılıyor. Risotto yapılıyorsa, makarna yapılıyorsa, yani anlatamayacağım kadar çok şeyde, pizza yapılıyorsa domates sosu kullanılıyor. Zaten burada böyle bir kış hazırlığı yapılırken genelde bizim bu bölgede yaşayanlar domates alırlar. Zaten ya vardır tarlalarında yoksa da domates satın alırlar ve böyle bütün aile bir araya gelip domates sosları yapılır. Böyle şişelerce domates sosu yapılıyor. Çünkü çok aşırı kullanıyorlar. Bizim kullandığımız şekilde salça olan şeklindeyse ben nasıl yapıyorum? Tamam, markette bulabiliyorum ama daha fazla miktarlarda istiyorsam eğer o domates soslarını böyle kaynatıyorum, fırınlıyorum. Biraz daha böyle konsantre hale getirip kullanabiliyorum ama salça onların pek kullandığı bir şey değil. Üçüncü olarak pirinçten bahsetmek istiyorum. Pirinç İtalya'da da çok kullanılan bir şey aslında ama bizdekiyle buradaki hali gerçekten birbirinden çok farklı. Biz pirinç pilavı olarak kullanırız. İşte nohutludur, nohutsuzdur ya da işte et suyunadır, normaldir, bulyon falan kullanarak. Onlardaysa pirinç risotto şeklinde kullanılıyor ve risotto olduğunda da birçok çeşit olmuş oluyor. Benden zaten görüyorsunuzdur vloglardan diye düşünüyorum. İşte domates soslusunu çok yapıyoruz çünkü eşim onu çok tercih ediyor. Onun dışında işte kuşkonmazlı yapıyorum, kabaklı yapıyorum, mantarlı, o kadar çeşidi var ki. Daha birçok çeşidi var bu arada. Bunlar benim yapmayı tercih ettiklerim. Pirinç pilavı biraz böyle kuru kalıyor gibi. Çünkü hani sossuz falan. O yüzden galiba çok fazla sevmiyorlar. Fabio alıştı bu arada. O başka bir konu ama genel olarak bu şekilde yemeği daha çok seviyorlar ve bizde pirinç pilavı, yani Türk mutfağında pirinç pilavı yancı yemektir. Yani yanında bir şey vardır. İşte ya et vardır, ya sebze yemeği vardır, tava falan vardır. Onun yanına pirinç pilavı yaparız. İtalya'da risotto ana yemektir. Yani yanına bir şey gerekmiyor. Risotto yapıldığı zaman yeterli oluyor. Dördüncü madde olarak biber dolması yazmışım. Biz biberi pirinçle dolduruyoruz. İtalyanlar neyle dolduruyor peki diyorsanız eğer en yaygın kullanım şekli burada, buna şaşıracaksınız. Ton balığıyla dolduruyorlar arkadaşlar ve soğuk olarak tüketiyorlar. Biraz böyle şey gibi düşünebilirsiniz, hani böyle soğuk aperatif tarzı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bunu ana yemek olarak hiç görmedim. Ama mesela atıştıracakları zaman falan genelde çıkarttıkları bir şey oluyor masaya. Ton balığının içerisine bazen arada bir böyle
ekmek kırıntılayıp hani koyduklarını da gördüm. Öyle de yiyorlar, öyle de seviyorlar. Yalnız böyle çok içerisine sirke, evet sirke koyuyorlar. Bir düşündüm doğru mu söyledim diye. Sirkeli falan oluyor. Tadı biraz benim hoşuma gitmeyen bir şeydi aslında. O yüzden pek fazla ben tüketmiyorum ama İtalya'da biberi doldurdukları zaman ton balığıyla dolduruyorlar. Biz pirinçle dolduruyoruz. Böyle de pirinçle doldurulmuş halini eşime denettim. Çok beğendi. Eşimin ailesi de çok beğenmişti ama onlara da o biraz garip geliyor. Biraz araştırdığımda pirinçle doldurulan biberler olduğunu da gördüm aslında. İtalya'da var, yok değil ama burada yaygın kullanılanı ton balığıyla doldurulan, hatta böyle bazen minik o cin biberleri mi diyorlar, onları bile dolduruyorlar. Sadece kapyaları değil yani. Bu şekilde kullanıyorlar. 5 olarak mantı yazmışım. Bizde mantı, çok zahmetli bir yemek olan mantının burada bir türevi var. Evet, türevi demem doğru olabilir. Tortellini di carne diyebiliriz. Yani bildiğimiz o tortelliniler şekli her ne kadar mantıya benzemese de içerisinde kıyma barındırıyor. Aslında bunun ıspanaklı ve ricottalısını da bulabilirsiniz ama yaygın tüketilen haliyle kıymalı olanı daha çok kullanılıyor. Dana etinin kıymalı şeklinde olanı. Ama bizdeki mantıyla farklı olarak dediğim gibi şekli var. Şeklinin dışında bir diğer farkı ise tüketim şekli. Biz mantının üzerine yoğurt falan dökeriz. Onlar ise asla yoğurt falan dökmüyorlar. Zaten tortellini için, yani bir makarna çeşidi olduğu için yoğurt söz konusu bile olamaz. Onun yerine brodo dediğimiz böyle daha çorbamsı olan bir şekilde pişiriyorlar. Ya da normal makarna gibi pişirip domates sosuyla sosluyorlar. Şu an 6.'ya geldik. Evet, hasta olduğumuzda içilen çorbalardan bahsedeceğim. Biz de hasta olduğumuzda böyle tavuk suyuna şehriye çorbası vesaire bu tarz şeyler içilir. Şehriye çorbasına örnek verdim çünkü buradaki içilen, yani hastayken içilen çorba gerçekten şehriye çorbasına benziyor. Burada onun adı pastini ve beyaz şekli yapılıyor. Yani domates soslusu değil de sebzeli olan bir brodo tarzı bir suyun içerisine pastini dedikleri aslında şehriye olan şeyden atıyorlar ve böyle beyaz bir hafif bir çorba olmuş oluyor. Aslında buradaki hani içerik olarak vitamin, mineral falan gibi düşünmüyorlar da daha çok hafif olduğu için sindirmesi kolay olsun diye. Bizdeki ise daha çok böyle hani bir vitamin bombası, o işte şunu da basalım, sarımsağı da basalım falan diye yapılan bir şey. Onlardaki ise tamamen midemizi yormayalım, zaten hastayız, sindirmesi kolay olsun diye yapıldığı için gayet böyle beyaz, sossuz, şehriyenin haşlatılıp hafif brododan dolayı gelen sebze tadı olduğunu düşünün. Öyle bir hasta çorbaları var. 7. madde olarak yeşil fasulye yazmışım. Benim çok sevdiğim bir yemektir aslında yeşil fasulye ve Türk mutfağında biz domatesle yaparız. Yani domates salçalı falan, soğanlı yaparız. Burada nasıl yapılıyor peki İtalyan mutfağında? İtalyanlar yeşil fasulyeyi daha çok salata türevi gibi kullanıyorlar. Yani nasıl? Haşlanıyor. Bu arada çok aşırı da haşlanmıyor. Hafif o kıt kıtlık hala varken sudan alınıyor. Sonra soğuması bekleniyor. Üzerine zeytinyağı, sirke, biraz tuz, çok az bir sarımsak, bir diş atarlar ve onu 5-10 dakika sonra alırlar. Bu şekilde yaptıktan sonra karıştırıyorlar ve masanın ortasına salata gibi koyuyorlar. Gerçekten çok lezzetli aslında. Ben de çok beğendiğim için ben de artık o şekilde yapıyorum. İlk geldiğim zamanlar böyle tersini yapıyordum. Yeşil fasulyeyle pirinç pilavını çok sevdiğim için işte yeşil fasulye biliyorsunuz domates soslu olan ve yanına pirinç pilavı bembeyaz olan. Bunları koyduğumda Fabio şey demişti. Bunların tam tersi olması gerekmiyor mu? Yani risotto, domates soslu risotto ve yeşil fasulyeyi salata gibi yemyeşil yememiz gerekmiyor mu diye. O şekilde 1-2 kere yedik ama onu beğenmedi. Beğenmediği şeylerden bir tanesi oldu. Çünkü ağır olduğunu söyledi yeşil fasulyenin. Daha salatamsı gibi yemeye alıştıkları için daha hafif oluyor galiba. O şekilde tüketiyorlar. Ben de öyle tüketiyorum. Bu da başka bir farklılıktı. 8. özellik olarak makarnadan bahsedeceğim. Makarna soslarını biz yaparken genelde böyle tam kurumuş şekilde yapıyoruz. Yani tamamen suyunu boşaltıyoruz ve işte neyse artık sosu üzerine o şekilde boşaltıyoruz. İtalyanlardaysa biraz daha sıvı kalması gerekiyor o sosun. O yüzden hatta makarna suyundan böyle bir kepçe falan alıp makarna sosuna boşaltırlar ve böyle o hafif sıvılığı, yani makarna bittikten sonra tabağın dibine çöken bir sos vardır. Onu görürsün. İtalyan makarnasıysa, gerçek İtalyan makarnasıysa ve en sonunda onu böyle bir ekmekle sıyırırlar. Tabağı tertemiz yaparlar. Bence bu çok büyük farklardan bir tanesi çünkü Türkiye'deki birçok İtalyan restoranında Türk usulü yapılıyor maalesef makarna. Aslında İtalyan usulü dediğinde cidden o sos böyle daha bir sıvıdır ve ekmekle sıyrılacak kadar dibinde kalması gerekiyordur. Listemi şöyle bir kontrol ettim. Aklıma şu anda başka bir şey gelmedi.
kesinlikle çok fazla fark var ama aklıma gelen gerçekten bu videoluk bu kadar olsun. Eğer daha sonra aklıma gelirse dediğim gibi mutlaka bu videonun ikincisini de sizin için çekiyor olacağım. Bunun dışında birçok İtalya ve Türkiye arasındaki farkları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Merak ettiğiniz bir şeyler var mı? Mesela bu Türkiye'de böyleyken İtalya'da nasıl dediğiniz ve çekmediysem kontrol edin. Çekmediysem sizin için o videoları çekmek isterim. O yüzden mutlaka bana yorumlarda bunu bildirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, videoma çıkmadan bir like bırakmayı unutmayın ve diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.